Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Bugün yol sohbetlerinde tekrar birlikteyiz. Tabii ki bu aklımdaki favori araçlar benim önceliklerime göre, tercihlerime göre, beğenilerime göre belirlediğim araçlar. En başta benim için menzil çok önemli, uzaktan erişim çok önemli, hacim çok önemli, sürüş, oturuş pozisyonu çok önemli. Tek pedal sürüşün olup olmaması çok önemli. Ama bazıları eksik de olsa mecburen elediğimiz araçlarda beklentilerimizin bir kısmını karşıladığı için onu favoriye alıyoruz. Türkiye'de hem satılan hem de satışı henüz yapılmayan araçlar var. Favorilerimi aldığım araçlar içinde. Benim için en favori araçlarım ve almak istediğim araçlar Tesla, Model Y, SR ve LR. Ama Long Range'in arkadan itişli tek motorlu olanı 160 kW'lık bir motor gücüyle gelirse %10 ya da %40 ÖTV ile gelmiş olacak. O günkü koşullara göre ÖTV dilimleri değişse bile eğer gücüm yeterse, bütçem uygun olursa öncelikle Tesla Long Range arkadan itişli olanını, eğer yetmezse ve uygun ÖTV koşullarında bütçeme uygun bir şekilde satılırsa Tesla Model Y SR'ı almak isterim. Diğer favori aracım ise Kia EV3. Kia Connect'in açılmasını isterim. Kia EV3'te beğenmediğim taraf, daha önceki testimde de söylemiştim, bagaj perdesinin son noktasının olduğu yer. O aradaki 10 santimlik açıklık ben beğenmemiştim. Beğenmediğim şeylerden bir tanesi, çok güzel olarak lanse edilen, aslında olumlu olarak lanse edilen bu kolçağın oradaki sürgülü kısım. Yani ben orada bir saklama alanı olmasını isterdim. Yani Elegance'daki saklama alanının olması benim daha çok hoşuma gitti. Yine mesela burada sunroof olması yerine ben cam tavan olmasını tercih ederdim. Kia EV3'te geri kazanımın da 50 kWh ile sınırlanmış olduğunu gördüm. Ben test yaparken özellikle ölçümlemiştim. En yüksek rejenerasyon 50 kWh olmuştu. Ben bunun da biraz düşük olduğunu düşünüyorum. Daha yüksek olmalıydı. Ön tarafta tekstil kullanımını çok beğenmedim. Yani ön konsolda keşke tekstil kullanılmasaydı. Ama dayanıklı bir malzeme olduğunu söylediler. Bilmiyorum tabii, zaman gösterecek. Yine yurt dışında örneğin en üst paketler hem Harman Kardon ses sistemiyle geliyor, hem ön camlar çift cam. Türkiye'ye gelen en üst pakette maalesef ön camlar çift cam değil. Head-up display yok. Harman Kardon yok. Keşke bu donanımlar kısılmamış olsaydı. Tabii ki kör nokta kameralarının açılmasını, kameralarının sürüş sırasında ekranda açık halde kullanılabilmesini çok beğendim. Yarı otonom sürüşte direksiyon hassasiyetini çok beğendim. Hafif dokunarak bile belli aralıklarla dokunmanızı istiyor. Kontrolün sizde olmasını istiyor ya araçlar. Onda hafif dokunmayla bile uyarıları kesebiliyorsunuz. O çok güzel. Rejenerasyon seçenekleri çok fazla. Onu da çok beğendim. Menü seçenekleri çok fazla. Ayarlar seçenekleri çok fazla. Onları çok beğendim. Tüketimini çok beğendim. Yine aynı şekilde o büyüklükteki, o boyuttaki bir araca göre rüzgar sürtünme katsayısını da çok beğendim. Konforunu, süspansiyonu çok beğendim. Yalıtımını beğendim. Zaten ekrana da koyuyorum. Bu yalıtım, bazıları işte yok dışarıda üflense duyuluyor falan gibi böyle, yani daha kaba bir tabirle yazdılar. Sizin subjektif değerlendirmenize göre belirlenen bir şey olmamalı diye düşünüyorum. Desibel ölçümleri var. Desibel ölçümlerine baktığımızda sınıfındaki araçlar içinde sadece Volkswagen ID.3 Kia EV3'ten daha iyi yalıtıma sahip. Kia EV3'ün yalıtımı desibel ölçümlerinde çok iyi. Dönüş çapını çok beğendim. Çok kompakt bir araba. Şehir içinde park edişler, manevralar çok kolay. Konforunu, süspansiyonunu çok beğendim. Hem ekrandaki dokunmatik seçeneklerin olması, aynı zamanda tuş seçeneklerinin olmasını da beğendim. Yani iki seçenek bir arada. Tüketim ekranını da beğendim. Yani nelerin hangi tüketime gittiğini de çok güzel bir şekilde gösteriyor. Yani klimadır, ekrandır, sürüştür, her şeyini gösteriyor. Onu da beğendim. İç ve dış tasarımını beğendim. Hacmini beğendim. Kaput altı tasarımını çok beğendim. Kapalı olmasını çok beğendim. V12 özelliğini çok beğendim. Olması çok güzel. İniş biniş desteğinin olması çok iyi. Şarj hızı stabilitesini çok beğendim. %70'lere, %74'lere kadar şarj hızı ortalamasında şarj oluyor. Çok güzel bir özellik. Batarya garantisinin %89 kapasite ile sınırlandırılmasını da çok beğendim. %89'un altına düştüğünde batarya kapasitesi, batarya garantisi devreye giriyor. Bu da
çok güzel bir özellik. Manuel batarya ısıtma yapabiliyoruz. Bu da çok güzel bir özellik. Mini Countryman'i de favori araçlarım arasına aldım. Mini Countryman'in hem iç hem dış hacmini, malzeme kalitesini, konforunu, süspansiyonu her şeyiyle beğeniyorum. Ancak Mini Countryman E'de gördüğüm en büyük eksiklik bence adaptif cruise kontrol. Adaptif cruise kontrol gelmeden Mini Countryman E'yi alabileceğimi düşünmüyorum ama favori araçlarım içinde, çünkü sadece bir şeyini beğenmedim. Adaptif cruise kontrol olmamasını. Hem uzaktan erişimi çok güzel. Neredeyse Tesla'ya yakın bir uzaktan erişim seçenekleri var. Menüsünü, ekranını, duyarlılığını çok beğendim. TOG T10X'de yine favori araçlarımdan. Bir defa uzaktan erişiminin olmasını, konforunu, süspansiyonunu, malzeme kalitesini çok beğeniyorum. Sadece silecek ve sinyal kolları diğer malzeme kalitesine benzer şekilde değil. O nedenle silecek ve sinyal kollarını beğenmedim. Rejenerasyon geri kazanımının duyarlılığını da beğenmedim. Yine aynı şekilde yazılım ve küçük sorunlarının hala devam etmesi, teknik ekibinin biraz zayıf çalışması kafamdaki soru işaretlerinden, ama T10X'i beğeniyorum ve favori araçlarımdan. Ayrıca TOG'da gördüğüm kadarıyla ekran ve sistemin yavaşlığı biraz giderilmiş ama da yine de yetersiz, daha geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi uzaktan erişimin geliştirilmesi gerekiyor. Seçeneklerinin arttırılması gerekiyor. Teknik ekibin daha iyi çalışması gerekiyor. Sık sık güncelleme yapılıp bugların, hataların düzeltilmesi gerekiyor. Donanımların da azaltılması, yani evet fiyatta arttırım yapmadılar, zam yapmadılar. Kredi yine kullanılıyor ama maalesef donanımları azalttılar. Bazı donanımları, örneğin otomatik park, önce biliyorsunuz adaptif sürüş sistemlerini parayla satacağız dediler. Sonra şimdi otomatik parkı devreden çıkarttılar. Yani bunlar olmasa daha iyiydi. TOG'un tasarımı nedeniyle rüzgar sürtünme katsayısı çok fazla. Ağırlığı da fazla olduğu için uzun yolda bir dezavantaj yaratıyor. O nedenle TOG'un tasarımının yenilenmesi gerekiyor. Rüzgar sürtünme katsayısının azaltılacak bir şekilde bir tasarım yaratılması gerekiyor. Ön tarafın tasarımında da muhakkak frank yer alması gerekiyor. Birçok elektrikli araçta frank var. TOG'da da olmasını isterdim. Ama TOG hem hacim, hem konfor, hem malzeme kalitesi ve en başta da fiyat olmak üzere favori araçlarıma girecek nitelikte bir araç. Şimdi diğer bir favori aracımı söyleyeyim. BYD Seal U. BYD Seal U'da tek pedal olmaması en büyük eleştirilerimden bir tanesi. Ayrıca rejeneratif frenleme seçeneklerinin olmaması, yetersiz olması geri kazanımının, o da eleştirdiğim noktalardan bir tanesi. Yazılımının da daha iyi olmasını beklerdim. Ekran arayüzlerinin hızlarının daha iyi olmasını beklerdim. Ama en önemli eleştirim tabii ki onda da sürtünme katsayısı çok yüksek. Tasarım biraz daha iyi olmalıydı rüzgar sürtünme katsayısı açısından. Aynı zamanda en büyük dezavantajı tabii ki şarj hızı. Şarj hızı maalesef çok düşük. Şarj süresi %10'dan %80'e 45 dakika yaklaşık. Bu ciddi bir süre. Soğuk havada bu daha da artabilir. O nedenle şarj süresini artık göze alacağız eğer o aracı alırsak. Bataryası çok büyük olması, süspansiyonlarının, konforunun, malzeme kalitesinin fiyatına göre çok iyi olması bence favori araçlarım arasına girmesini sağladı. Bir de menzilinin tabii ki fazla olması, o da benim için olumlu bir seçenek oldu. Yine bu sene içinde getirilmesi düşünülen Skoda Elroq ve Skoda Enyaq araçları var. Eğer onlar büyük bataryayla ve düşük ÖTV diliminde getirilirlerse çok güzel bir seçenek olur. Çok beğendiğim araçlar. Skoda'da ben Simply Clever çözümlerini çok beğeniyorum. Saklama alanları, hacmi, tasarımı bence çok güzel. Malzeme kalitesini de ben Skoda'nın beğeniyorum. Bir de kendi sitesinde Ford'un yer alıyor. Umarım getirilir. Ford Explorer var. Çok beğendiğim araçlardan bir tanesi. Onun da iç hacmi, dış hacmi, görüntüsü, tasarımı, malzeme kalitesi izlediğim kadarıyla, araştırdığım kadarıyla gayet iyi. Tüketim verimliliği de iyi. O da büyük paket pille getirilirse, fiyatı da düşük ÖTV
diliminde yer alırsa tercih edebileceğim araçlardan, favori araçlarımdan bir tanesi. Skoda Enyaq, Elroq ve Ford Explorer'ın en güzel taraflarından bir tanesi dönüş çapları. Dönüş çapları o hacime, o büyüklüğe rağmen çok güzel. Çok kompakt dönüş çapları var. Tüketim verimliliği de gayet güzel. Gördüğümüz kadarıyla testlerden. Tabii bir de üst ÖTV diliminde şu anda yer alan Hyundai Ioniq 5 uzun menzilli olan ve Volkswagen ID.7 var. Bu araçların menzilleri çok güzel. Hacimleri, iç hacimleri çok güzel. Volkswagen ID.7 binek bir araç, sedan bir araç ama ona rağmen bagajının camla birlikte açılması, iç hacminin güzel olması, gördüğüm kadarıyla oturuş ve sürüş pozisyonunun iyi olması, özellikleri çok güzel. Sürtünme katsayısı çok iyi. O nedenle eğer bütçem olanakları el verirse seçeceğim araçlar içinde yer alır. Favori araçlarımdan bir tanesi Volkswagen ID.7. Hyundai Ioniq 5 Long Range ise ben daha çok beğeniyorum. Hem şarj hızı çok yüksek. Evet, rüzgar sürtünme katsayısından kaynaklı bir miktar tüketim daha fazla ama hacim SUV olduğu için çok iyi. Dönüş çapı çok büyük ama dediğim gibi benim ihtiyaç ve beklentilerime çok daha yakın bir araç. Fakat şu anda Hyundai Ioniq Long Range'in fiyatı 2.700.000'den daha yukarıda. Volkswagen ID.7'nin fiyatı ise 2.800.000'den, hatta donanımlarla birlikte 3 milyon lira civarında. Evet, çok istediğim araçlar ama fiyat olarak biraz yukarıda araçlar. Bir başka içimizi rahatlatan, bizim cebimizde bir seçenek olarak duran TOG T10F. O da çok güzel bir seçenek. Gördüğüm kadarıyla tasarımı, menzili, bataryasının büyüklüğü, aynı zamanda VTL olması, zaten TOG T10X'ten biliyoruz malzeme kalitesinin çok iyi olması, yazılımının bir miktar daha düzeltilecek olması, uzaktan erişiminin olması, en büyük özelliği ise düşük ÖTV diliminde yer alacak olması nedeniyle TOG T10F bütün bu seçenekler olmazsa benim için cebimde bir seçenek olmuş oluyor. O da çok güzel bir durum. Bu beni rahatlatıyor. Yani TOG'un iki aracının da olması, BYD Seal U'nun bir aracının beğendiğim araçlar içinde olup bu üç aracın düşük ÖTV diliminde yer alacak olması beni rahatlatıyor. Ben bu aracımı Ağustos'un sonu, Eylül'ün başı veya Eylül aylarında kredisi biteceği için satıp beğendiğim araçlardan bir tanesine geçmeyi düşünüyorum. Yani o nedenle o günkü koşullar geldiğinde bakacağız. Benim favorimdeki araçlar bunlar. Sizin kendi seçeneklerinize, beğendiklerinize göre, beğenilerinize ve tercihlerinize göre favori araçlarınız da değişebilecektir. Herkesin düşüncesine saygı duyuyorum, beğenilerine saygı duyuyorum. Benim beğenilerim bunlar, favori araçlarım da bunlar. Bu yol sohbetlerinin de sonuna gelmiş olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar.